Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor videosu çekeceğiz. Bakalım bize ne söyleyecek. Evet, aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor. Evet arkadaşlar, aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor diye direkt soru sorduk. Ee, Tam merkezde bir aziz kartı çıktı arkadaşlar. Aziz kartı geleneksel yapıya uygun biri olduğunu gösterir aklımızdaki kişinin. Aynı zamanda baba olduğunu da gösterir. Aklımızdaki kişi iki kişi iki durum arasında kalmış ve kılıç gibi keskin bir karar alarak bir tarafı seçmiş. Seçmiş olduğu alanda da bir tılsım kraliçesi var. Aklımızdaki kişinin evli olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Evet, aklımızdaki kişi böyle bir kararsızlıklar içinde kalıp ama hayatındaki ikinci kişiyi yani bırakıp diğer kişiye gitmiş, üçüncü kişinin yanına gitmiş yani. Böyle bir karar almış. Ne demiş? Ben kısıtlıyım. Benim elim kolum bağlı. Belki ben evliyim ya da evli değil de çocukları vardır. Ben bir babayım. İşte benim bir statüm var. Bu anlama da geliyor bazen. Benim bir çevrem var. En azından kendi çevresinde tanınmış biri olma ihtimali var arkadaşlar. Diyor ki ben böyle biriyim diyor. Benim diyor elim kolum bağlı. Yapamam ki. Edemem ki. Nasıl yapacağım? Halbuki yapabilir arkadaşlar. Aslında elleri kolları bağlı değildir buradaki kişinin. Sadece burada zihin çalışması yapar. Kılıçlar mantığı gösterir biliyorsunuz. Kılıç gibi kesti attı derisi. Kılıçlar mantığı gösterir, aklı, zihni gösterir. Burada gözlerini kapatmış. Yani bazı şeyleri görmezden geliyor. Yapamam, edemem deyip aslında kendi kendine kurban zihniyetiyle çatışan, kurban pozisyonuna düşen, halbuki durumu var. Bakın aziz bu, aziz. Belki dindar, geleneksel yapıya uygun yaşayan bu tarz biri de olabilir arkadaşlar. Ama seçim yaptığı alan kısıtlıyım diyerek gittiği tılsım kraliçesidir. Bunu da böyle söylemem gerekiyor. Ne görünüyorsa o arkadaşlar. Sizin kalbinizi kırmış, kısıtlıyım demiş, yapamam, edemem deyip bir seçim yapmış ve tılsım kraliçesini seçmiş arkadaşlar. Sonra ne olmuş? Bakın çok derin bir pişmanlık yaşamaya başlamış. Çünkü siz gitmişsiniz. Bakın kupa beşlisi ve tılsım beşlisi. Bunların ikisi de arkadaşlar çok pişmanlık, çok acı kartlardır arkadaşlar. Seçim yaptığı alanda sizi özlüyor. Sizi özlüyor. Burada derin bir özlem, geçmişe duyulan özlem var arkadaşlar. Çok ama çok özlüyor. Burada aynı zamanda kayıplara uğramış bir aklımızdaki kişi var. Çünkü konfor alanındaki kişi tılsım kraliçesi ve elinde gücü kuvveti tutmuş böyle oturuyor. Diyor ki hiçbir şey de olmaz, güç kuvvet bende. Belki çocukları var, belki maddiyatı var, belki evli geçmişi var uzun bir yıl. Belki de evli değil arkadaşlar, annesi var, ne bileyim çocukları var, her şey olabilir. Ama bir eş olma ihtimali de bu olasılıklar içerisinde üçüncü kişi. Ve üçüncü kişileri seçen aklımızdaki kişi çevreye çok önem vermiş. Çünkü biz onu aziz kartıyla zaten görüyoruz. Ve pişmanlıkları başlamış. Neden? Hem sizin maddi manevi yokluğunuzu yaşıyor burada. Özlem kartı zaten çıktı arkadaşlar. Çok özlüyor. Hem de maddi olarak seçim yaptığı bu alanda mutlu değil arkadaşlar. Sizin yokluğunuzu yaşıyor. Maddi manevi yokluğa düşmüş bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Ve bu sebepten de yıkılan 3 tane kupası yani maddi kayıpları da olabilir. Olma ihtimali çok çok yüksek arkadaşlar. Bu iki kart yan yana geldiği için bunu söyleyebilirim. Burada
büyük bir acı yaşıyor. Siyah pelerini giymiş, kayıplarına odaklanmış. Arkadaki iki dik duran, yıkılmayan kupayı görmüyor arkadaşlar. Yani görse aslında bir çıkış olduğunu anlayacak ama burayı görmüyor, buraya odaklanmış. Ve burada da bakın, burada da bir seçim yaptığı için siz zaten arkanızı dönüp gitmişsiniz. Sizin yokluğunuzu zaten çok hissediyor, biz bunu kupa altılısıyla da zaten görüyoruz. Sizinleyken, sizinle beraberken aslında mutlu olmuş. Ona bu mutluluğu siz tattırmışsınız arkadaşlar. Fakat bir seçim yapınca maddi manevi yokluğa düşmüş. Seçimi de neden yaptığını çok net anladığınız için arkadaşlar bir ah etmiş olma ihtimaliniz yüksek. Çünkü geçmişiniz, yani sizin geçmişte tanıdığınız biri ve maddi olarak kayıplara uğruyor arkadaşlar. Geçmişten biri olduğunu zaten biz burada da rahatlıkla görüyoruz. Hemen kılıç ikilisinin yanına geldiği için görüyoruz. Sizinle zaman geçirdiğinde, siz onun hayatındayken, bakın arkadaşlar, seçim yapmış, geçmişten biri çok mutluymuş. Sizden sevgi almış. Ama maddiyatı da çok seven, statüyü de çok seven, tanınmışlığa çok önem veren, çevreye çok önem veren, el alemin ne dediğine çok önem veren bir aklımızdaki kişi var maalesef. Böyle bir durum çıktı. Diyor ki, acaba diyor, bakın buradaki kayıp, acaba diyor onun karşısına bu yeniden onun aşık edebilecek, onu kandırabilecek, gönlünü alabilecek, yeniden aşık olabileceği biri çıkar mı? Çünkü buradaki Aziz e, genelde olgun birini temsil ediyor. Yaş olarak demek istiyorum. Ama demek ki buradaki kupa şövalyesiyle şunu düşünebiliriz. Şöyle bir şey de geldi aklıma. Belki sizi biriyle gördü, belki duydu. Hani kendisinden daha genç biriyle sizi görmüş olabilir. Eğer kendisinden daha genç biriyle gördüyse siz daha gençsiniz aklımızdaki kişiye göre arkadaşlar. Buradan böyle bir sonuç da çıkıyor. Tabii herkesle uyumlanmayabilir bu. Belki yaşıtsınız, belki siz büyüksünüz. Aradaki yaş 1-2 yaş olur. Ne bileyim, ama sizi gönlünüze alabilecek birinin de çıkabileceğini düşünüyor arkadaşlar. Maddi olarak da burada kesinlikle bir kayıpları olduğunu ben düşünüyorum ama bunun netleşmesi için benim açılıma devam etmem gerekiyor. Evet, Aziz kartından gidelim ve bu durumu netleştirmeye çalışalım. Bakın ne çıktı. Seçim yaptığı alanda pişmanlıkları var arkadaşlar. Yani onu bunu, çevreyi, maddiyatı önemsemiş ama bakın gece uyuyamıyor. Çünkü onun kayıpları var arkadaşlar, kayıpları var. Çünkü bu hizada bu kupa beşlisi çok net var. Gece uyuyamıyor, yatağı yorganı renkli de olsa, çok böyle kaliteli bir evin içinde yaşıyor olsa bile, imkanları iyi olsa bile, bakın orada kayıplar veriyor ve gece uykusuzlukları yaşıyor. Kayıplar burada zaten hemen gözüküyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Zaten sizi de kaybetmiş. Geçmişi çok özlüyor. Geçmişte diyor, ben diyor ne kadar da mutluydum diyor. Çok yanlış karar aldım diyor. İnsanlar hata yapmadan yaptığı hatanın bilincine varmıyor arkadaşlar. Önce bir karar alıyor ve bunun hatalı bir karar olduğunu nasıl anlıyor? Nelere göre karar aldığını düşündüğü zaman, eğer bir el alemi umursadıysa, ya bu el alem kimdir? Yani ben düştüğümde yanımda yok. El alem çok da önemli değilmiş diyor. Paraysa param vardı zaten, o insanın kalbini kırmama gerek yoktu diyor bu sefer. Yani sonradan düşünmeye başlıyorlar. Evet. Tılsım kraliçesinin üzerine bir kart seçtim. Bakın. Alma verme dengesini size sağlayamamış, buradaki tılsım kraliçesine hep vermiş. Yatırımlarını da hep buraya yapmış. Bu sebeple de tılsım kraliçesinin olduğu yere doğru gitmiş aklınızdaki kişi ve sizi baktırmış. Size hak etmediğiniz bir şekilde
davranmış. Zaten bıçak gibi kesip atmış. Konfor alanını seçmiş. Tıpkı buradaki Tılsım kraliçesi gibi aynı kişilikte biriymiş gibi geldi. O yüzden de buraya yatırımlarını yapmış. Ben burayı bırakmam demiş arkadaşlar. Size bir hak ediş borcu var arkadaşlar. Çünkü siz onu çok sevmişsiniz. Sizden sevgi almış. Bakın. Sevgi almış. Sizin sevginizden beslenmiş, yatırımlarını da buraya yapmış sanki. Öyle bir şey gözüküyor. Bazen de kızıyorum, tutamıyorum kendime. Hani kartların okumasına bağlı kalarak devam ediyorum. Kolektifimin enerjisi buraya akıyor. Siz izlediğiniz sürece de kendinizden burada çok şey bulacaksınız. Evet, kılıç sekizlisinin üzerine bir kart seçtim. Bakın, adalet çıktı. Adalet. Evet. Bu adalet gerçek adalet de olabilir, ilahi adalet de olabiliyor. Kendi kendini kısıtlamış zamanında, ben yapamam ki, ben edemem ki, iki durum, iki kişi arasında kalıp bir tercih yapmıştı değil mi arkadaşlar? Kendi kendini kısıtlamıştı ama aslında ne dedik, yapabilirdi. Yapmadığı için de sıkıntılar gelmiş. Çünkü bir karma yaratmış arkadaşlar. Kendisinin eğer resmi bir yerde bakın çalışıyorsa ya da iş alıyorsa, buralardan iş alıyorsa, para kazanıyorsa buralarda kısıtlanacak kayıpları var arkadaşlar. Eskisi gibi işi rast gitmeyecek, hatta kayıpları olacak arkadaşlar. İflas bile edebilir. İşiyle alakalı kısıtlanmış. Eskisi gibi bence kazanamıyor arkadaşlar. Eskisi gibi kazanamıyor. Size kısıtlayayım deyip vermedi ya, bu alma verme dengesini sağlamadı ya arkadaşlar. Yani belki de elinde avucunda ne varsa gitsin demişsiniz. Hani o tarafa var da bu tarafa mı yok gibi bir şey de ekmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Resmen kısıtlıyım deyip kurban zihninde gezerken gerçekten adalet onun yakasına yapışmış ve gerçekten kısıtlanmış. Kendini böyle gösterirken gerçekten kısıtlanmış. Adalet çıktı burada arkadaşlar. Bu da adalet. Bakın, adaletsiz davranmış. Pişmanlık. Görüyor musunuz? Bakın. Adalet. Adalet. Alma verme dengesini sağlayamamış ve pişman olmuş. Olacaksın tabii. Ve uyuyamıyor arkadaşlar. Çok kısıtlı. Yani parasal yönden çok çok kısıtlı. Çünkü kayıpları var arkadaşlar. Aklımızdaki kişi iflas ediyor. Bence iflas etme durumu var. Etmese de çok az elinde kalacak arkadaşlar. Çünkü iki tane pişmanlık ve kayıp kartı çıktı. Kupa beşlisi ve tılsım beşlisi arkadaşlar. Yani bunlar çıktığı için ben bunu söylemek zorundayım. Evet, kupa beşlisinin üzerine bir kart seçtim. Şimdi o bir seçim yapınca zaten siz kılıcınızı çekmişsiniz. Çünkü size hak ettiğiniz değeri vermemiş ve siz küsmüşsünüz, gitmişsiniz. Fakat sizin gidişinizle beraber manevi yönden hem yıkılmış hem de aklımızdaki kişi maddi olarak kayıplara uğramış. Alma verme dengesini sağlayamayınca, çünkü buradaki kılıç kraliçesi çok fazla haksızlığa uğradıktan sonra kılıcını çeker. Anlatabildim mi? Bunu da böyle bilin. Yani mantar ne zaman geçer? Çok canına yettiği zaman. Öyle değil. Artık canıma yetti. Öyle mi, böyle olsun. Artık kendine döner. Yani benim dediğim gibi olsun. Olmuyorsa da olmasın. Evet. Tılsım beşlisinin üzerine bir kart seçti. Bakın. O size nankörlük yaptı. Resmen ettiğini biçmiş. O size nankörlük yaptı. Size hak edişinizi vermedi arkadaşlar. Hak ettiğiniz değeri vermedi. Ama o da seçim yaptığı alan paraydı arkadaşlar. Çok net çıktı yani. Paraydı. Parayla olan yerinde, konfor alanında ve iş hayatında arkadaşlar kayıplara uğruyor. Maddi olarak büyük kayıplar veriyor. Çünkü arkasından işler dönmüş, nankörlüğe uğramış. Zaten o size nankörlük yapmıştı.
O da nankörlüğe uğramış. Yani ummadığı kişilerden, yakın çevresinden, hani el alem ne der, çevre ne der deyip gitmişti ya konfor alanına ve hep yatırımlarını oraya yapmıştı. Sizi bir seçenekmiş gibi gösterdi ve sizin kalbinizi kırdı. Siz zaten gitmiştiniz. Halbuki bu ahlar niye tutuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani siz ona sevgi vermişsiniz. Gerçekten sevdiğiniz için bu ahlar tutuyor. O belki sonradan fark ediyorsunuz. Hani durum netleşsin diye bir istekte bulunduktan sonra anlıyorsunuz gerçek yüzünü. Hem kendisi size nankörlük yapmış hem de bulunduğu alanda nankörlük görmüş. Arkasından işler çevrilmiş. Yalanlar, dolanlar, entrikalar ve birinci derece tanıdığı kişiler kan bağı olur, olmaz, yakın arkadaşı olur, akrabası olur. Ama kesinlikle kayıplar vermiş. Onun da arkasından işler dönmüş ve gerçek anlamda bir iflastan bahsediyorum arkadaşlar. Gerçekten iflas etmiş. Evet. Buradaki kupa şövalyesinin üzerine bir kart seçeceğim. Evet bakın yanılmadım. Sizi zaten kaybettiğini çok iyi biliyor. Çünkü o bir tercih yapmıştı. Siz bir Sizi bir imparatoriçe olarak görüyor. Çünkü keskin kararlar almaya siz de müsaitsiniz. Hani o nasıl keskin bir karar alıp benim çevrem var, param var, işte atıyorum ailem var, çocuklarım var, işim var. İşte bunları bozamam, bu düzeni bozamam deyip gidiyor ya artık üçüncü kişiler geniş tutuyoruz biliyorsunuz. Siz de ha öyle mi deyip kılıcınızı çekmiştiniz. Bir su alayım arkadaşlar. Evet, kılıcınızı çekip gitmiştiniz. Çünkü adaletsizlik gördünüz, size adil davranmadı, size hak ettiğiniz değeri vermedi. Şu anda da diyor ki, onun karşısına, çünkü çok güzelsiniz, çok böyle gücü kuvveti yerinde, maddi olarak kimseye muhtaç olmayan, e, rahat, yani maddi olarak da rahat bir insansınız ve duruşunuz güzel, endamınız güzel, kendine bakan güzel bir insansınız. Kadın erkek herkes kendine göre yorumlasın. Erkek de yakışıklı, hani durumu iyi, kesinlikle asla da hani düşmem, kimseye de muhtaç olmam diyecek kadar da maddi olarak imkanlarınızın olması yeterli. İlla çok zengin olmanız gerekmiyor. Hani böyle katınız, yatınız, arabanız olması gerekmiyor arkadaşlar. Siz bir imparatoriçesiniz ve sizin karşınıza belki de bakın size uygun biri çıktı, bunu duydu. Hem bu da onu yıktı. Bakın konuştuğunuz biri olabilir. İkinci bir olasılıkta ya onun karşısına ona değer verecek, benim vermediğim, göstermediğim, hani imkan vermedi size, vermediğim bu değeri, bu değeri ben ona vermedim, bu hak edişi vermedim. Ya onun karşısına biri çıkarsa, korkusu da var mı? Kesinlikle var. Ve sizin karşınızda da böyle biri çıkmış olabilir veya size bakarsın beğenen biri var. E, Bunu ya duydu ya gördü ya ciddi bir adım attınız, söz, nişan ya da hiçbiri konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz. Hani tanıma aşamasındasınız. Sizinle ilgili belki de haberler alıyor arkadaşlar. Şimdi burada bir buluşma, görüşme, barışma şeyi var. Bir kart var. Özlem kartıdır bu arkadaşlar. Belki de sizi görüyor. Ama bir geçmişiniz var. Sizden haber de alıyor olabilir. Birisinden duyabilir. Sosyal medyadan takip ediyor olabilir. Belki konuşmak, görüşmek istiyor. Zaten maddi imkanlarını kaybetmiş. Sizi belki kaybetmek istemiyor, bilemiyorum. Çünkü özlem ve kupa olmuşsa ağır bastı arkadaşlar. Bakın özlem ve kupa olmuşsa. Çünkü aranızda gerçek anlamda aşk ve sevgi olmuş bu geçmişteki insanlar. Fakat o bir seçim yapmış. Seçim yapmış. Hani kendisi yapmış. Kendi yapmış arkadaşlar. Evet, kupa altılısının üzerine bir kart seçtim. Evet, ne çıktı? Bakın değnek şövalyesi. Gerçekten sizi biriyle görmüş olabilir.
Ya da korkusu bu. Yeniden ona aşık edecek, onu sevecek biri çıkabilir mi? Onu düşünüyor. Üçüncü bir olasılık da belki de yeniden bu aşkı canlandırmak için kendisi gelmek istiyor. Çünkü bu geçmişten beri hani böyle aşkınız böyle başladı, tutkuyla, güzel bir aşkla başladı ve çok mutluydunuz üçünüz. Hani pardon iki kişi yani siz ve aklınızdaki kişi. Fakat o üçüncü kişileri seçti. Ne oldu? Siz de kılıcınızı çektiniz ama çok korkuyor sizi kaybetmekten. Sizi kaybettikten sonra bakın ne kadar değerli olduğunuzu anlamış. O yüzden de belki de sizinle yeniden başlatmak istiyor. Olasılıklardan biri bu. Yeniden e, atına binip gelmek istiyor. Sizin bulunduğunuz yere bir anda gelebilir. Kendini gösterebilir. Acaba beni görünce ne yapacak? E, Yani sizi bir yoklayabilir arkadaşlar. Konuşabilir de acaba ondan o elektriği alabilecek miyim? Hani barışmak istesem bana bir adım atar mı? Yoksa hayatında biri mi var? Bunu anlamak için de size bir yoklama çekebilir. Diğer bir olasılık da sizin başkasıyla konuştuğunuzu, görüştüğünüzü bilebilir arkadaşlar. Bu olasılıkların hepsi var ama geçmişten biri şimdi tutkuyla, aşkla yeniden aynı mahalle, aynı sokağa, daha önce flörtleştiğiniz yerlerden geçebilir. Eğer bu bir sokakta geliyor, bu bir iş yeri ise gene oraya geliyor arkadaşlar. Geliyor arkadaşlar. O da geliyor fakat sanki sizin karşınızda başka biri de çıkmış olabilir. İki kişi iki durum arasında siz de kalabilirsiniz. Diğer bir olasılıkta aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yaşadığı bu sıkıntılardan sonra sizin ahınıza aldığını bildiği için yeniden bakın aşk, burada da tutku. Aşk ve tutku kendisi gelebilir arkadaşlar. Ve kendisi ya da buradaki şu olasılık yani buradakine bakarak söylüyorum. Burada başka biri de olabilir ama burada ve şurada şimdi iki tane çıktığı için söylüyorum. Bu geçmişten biri de olabilir arkadaşlar. Böyle bir olasılık da yüksek. Bakalım. Belki yeniden çünkü sizin gidişinizle beraber size yaptığı haksızlıktan sonra bu yıkımlara uğramış, pişman olmuş, adli süreçleri de var. Kendisi de kısıtlanmış. Maddi olarak kısıtlanmış. Evet, kılıç ikilisinin üzerine bir kart seçelim arkadaşlar. Evet, yeniden başlamak istiyor. Bu aklımızdaki kişi maalesef. Kılıç ikilisinin üzerine seçtim ve yeniden başlamak istiyor arkadaşlar. Sizi kaybetmek istemiyor. Ses kesilsin diye camı kapattım. Evet. Bakın burada da imparator kartı çıktı. Ben bunu kupa olmasının üzerine çektim. Siz bir imparatoriçesiniz ya arkadaşlar. Bakın seçim yaparken el alemi umursamış. O nasıl davranmışsa, o nasıl bir seçim yaptıysa siz de seçiminizi yapıp arkanızı dönüp gitmiştiniz ya arkadaşlar. Bu sefer geldiğinde bir imparator olarak gelecek ve sizin gözünüzden zaten düşmüş ve maddi kayıpları da var. Sizinle mutlu olmuş. Yani gerçek bir aşkı, sevgiyi ötelemiş ve maddiyata gitmiş arkadaşlar. Duruşunuz, her şeyiniz çok güzel. Sizi kaybetmek istemiyor. Ve sizin de bir imparatoriçe olduğunuzu anlamış. O kendini imparator olarak görürken Aziz kartında olduğu gibi kendine bir şey zannederken zaman içinde ne anlamış? Sizin de bir imparatoriçe olduğunuzu anlamış. Sizi kaybetmek istemiyor. Bu aşkı yeniden canlandırmak isteyen bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Bunu buradan da görüyoruz. Bakın yeniden başlamak istiyor. Evet bakın. İlahiden gelen bir elde tutku var. Çünkü aranızda hala bir çekim var. Aranızda hala bir aşk var. Ve sizin bulunduğunuz yere doğru gelecek. Ve bir imparator olarak gelmek istiyor. Eskisi gibi değer görüp görmediğinizi yoklayacak arkadaşlar.
ve eskisi gibi de değerli mi diyeceksiniz? Kesinlikle değerli. Çünkü aranızda çekim var arkadaşlar. Birçoğunuz geçmişten gelen, yeniden bu aşkı canlandırmak isteyen, aklımızdaki kişiyle yeniden bir araya gelebilirsiniz. Sizin beklentiniz öyle çok büyük değilmiş. O maddiyatı seçmiş gitmiş ama bakın orada da adli süreçlerle uğraşıyor. Arkasından işler dönmüş, nankörlük görmüş seçim yaptığı yerde ve maddi olarak da kayıpları var arkadaşlar. Bayağı da bir kayıpları var. Ama sizin yanınıza da geldiği zaman önceliği aşkını, sevgisini gösterecek. Yaptığı hatayı, e, yani pişmanlığı, şu pişmanlığı size anlatacak arkadaşlar. Büyük hata yaptığını anlamış ve geri geliyor arkadaşlar. Geri gelen kişi burada geçmişten biri. Ama ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer aramızda hani böyle bir olasılık geldi aklıma. Kartlar böyle konuşturuyor. Ben de konuşmak istiyorum çünkü. Eğer aranızda maddi olarak bakın kendisi sizden biraz daha fazlaysa artık o maddiyat düştüğü için eşitsiniz. Maddi olarak da eşitsiniz. Ve maddiyatı düşmüş ama sizin gözünüzden düşmek istemiyor. Çünkü sizinle tamamlanıyor arkadaşlar. Bu sevgiyi sizden almış. Sizinle tamamlanıyor. Maddi olarak artık sanki eşitsiniz. İmparatoriçe, imparator ve kuponunuzu sadece sizinle tamamlanabilir ve siz de sadece onunla tamamlanabilirsiniz. Siz de onu bırakmazsınız, o da sizi bırakmaz. Burada çok net gözüküyor zaten arkadaşlar ama maddi olarak bakın adli süreçleri olan, maddi olarak kısıtlanmış, bakın ve büyük pişmanlıklar yaşayan, kayıplar veren, hem de seçim yaptığı üçüncü kişilerin yanında çok büyük kayıplar veren bir aklınızdaki kişi var. Geldiğinde de size hak ettiğiniz gibi değer verecek, sizin bir imparatoriçe olduğunuzu anlamış. Bir hak ediş var burada ve onu verecek size arkadaşlar. Kabul edersiniz, etmezsiniz, siz bilirsiniz ama buradaki açılımda birçoğunuz kabul ediyorsunuz. Zaten maddi olarak da sizinle aynı seviyeye inmiş bir aklınızdaki kişi var. O size nankörlük etti. İş hayatında, parasal dünyada da onun arkasından işler döndü. Ona da başkaları nankörlük yaptı. Eden bulur. Etme bulma dünyasını yaşamış. Evet arkadaşlar. Bugünkü açılımda bu şekilde oldu. Aklımızdaki kişi e, ona baktık. Yani yine üçüncü kişiler çıktı. Evet. Eğer uyumlandıysanız sevgiyle alın kabul edin. Uyumlanmadıysanız evrene iade edin. Alma verme dengesini sağlamak adına yorumlarda bulunmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.